5 Eylül, 1972 Münih Olimpiyatlarındaki rehine olayını dünya çapında 900 milyondan fazla kişiye yayınlayan ABC ekibinin hikayesini anlatan mükemmel bir gerilim filmi. Hem TV için yapılmış bir film iyi oldukları zamanlar hem de geleneksel bir süreç gerilimi hissine sahip ve her iki açıdan da başarılı. Ancak, filmin özündeki fikirlerle boğuşurken, içi boş bir apolitik yaklaşımı tercih ettiğinde bocalıyor. Bir bakıma, zamanımız için uygun bir metafor gibi hissettiriyor, 5 Eylül, içinde ne olduğundan çok ekrana yansıyan görüntülerle ilgileniyor, gazetecilik etiği ve ekranda ne tür bir şiddetin gösterilebileceği hakkında daha geniş bir konuşma yapmak için merkezdeki çatışmaya dalmaktan kaçınıyor. Özellikle 1972'den bu yana şiddetin ekranda sunulma biçimi ve son dakika haberlerini tüketme şeklimiz bu kadar evrim geçirmişken, bu konu modası geçmiş gibi hissettiriyor. Tarifsiz vahşet videoları sadece bir tık uzağımızda ve gençler düzenli olarak gerçek çatışmaların indirgeyici ve çoğu zaman sorunlu temsilleri olan video oyunları oynuyorlar. Bunun kökeni kısmen ABC ekibinin izleyicilere sunduklarında yatıyor olabilir. Münih krizi dünya çapında yayınlanan türünün ilk örneğiydi, ancak film başka türlü sürükleyici bir çaba olmasına rağmen bu konuda yeni bir şey söylemeyi başaramıyor. 5 Eylül'ün sorunları yapısında yatmıyor. 5 Eylül, adındaki tarihin sabah erken saatlerinde başlıyor ve ABC ekibinin, merkezlerinden sadece birkaç metre ötedeki Olimpiyat köyünde silah sesleri duymasıyla başlayıp son güncellemeye kadar devam ediyor. Ekipte mükemmel oyuncular var. Peter Sarsgaard, John Magaro ve Ben Chappell'in ana karakterlerden birkaçını canlandırıyor ama bana kalırsa en iyi performansı binadaki tek Alman olan Marianne rolündeki Leonie Benesch sergiliyor. Kamera filmin büyük bölümünde yakın planda kalarak haber merkezine klostrofobik bir hava veriyor ve bu da olayları daha da yakın hissettiriyor. Yönetmen Tim Fellbaum bu sahneleri çok iyi kurgulayarak hiçbir anı kaçırmadığımızdan emin oluyor. Birkaç kez kendimi aksiyonun içinde buldum. Yine de sık sık filmin ne sunduğundan çok ne kaçırdığını düşündüm. 5 Eylül, Münih Olimpiyatlarında yaşananlar söz konusu olduğunda apolitik bir duruş sergilemeye çalışıyor, ancak apolitik olmanın başlı başına bir duruş olduğunu unutuyor. 5 Eylül, Münih Olimpiyatlarında yaşananlar söz konusu olduğunda apolitik bir duruş sergilemeye çalışıyor, ancak apolitik olmanın başlı başına bir duruş olduğunu unutuyor. Çok boyutlu bir çatışmayı tek boyutlu bir şekilde sunarak, rehine olayını bir ideolojiye işaret edebilecek herhangi bir bağlamdan yoksun bırakıyor. Elbette, filmin amacı bu olabilir. Ancak Gazze'de devam eden soykırım ve bu olayla doğrudan bağlantısı düşünüldüğünde, bu filmi kendi inançlarınız olmadan izlemek zor, bu da filmde herhangi bir bakış açısının yokluğunu daha belirgin hale getiriyor. 5 Eylül bir balonun içinde var olmak istiyor gibi görünüyor ve bu balonun içinde güçlü yanları var, ancak ilgilendiği temalar, söyleyebileceği ve söylememeyi seçtiği şeylerle karşılaştırıldığında sönük kalıyor. Film, etrafındaki dünyayla sürekli iletişim halinde olan bir araçtır, dolayısıyla daha zayıf bir tematik eğilim lehine bunu görmezden gelmek samimiyetsiz hissettirir. Münih Olimpiyatlarında yaşanan korkunç olayları tasvir ederken, 5 Eylül duygusal olarak yankı uyandıran gerçek bir anlam bulamıyor. Bu rehine krizinden önce ve sonra yaşanan trajedilerden derinden etkilenen çok gerçek insanlar varken, bir grup spor muhabirinin bu olaylara tepki göstermesinin hiçbir önemi yok. Sürükleyici bir film ama Amerikan sinemasının çoğunun 5 Eylül'ün merkezindeki gibi krizleri ele alma biçiminin devam etmesinden dolayı içimde bir boşluk ve nihayetinde bir hayal kırıklığı hissettim. 5 Eylül şu anda sinemalarda gösteriliyor. Film 95 dakika uzunluğunda ve dil için R olarak derecelendirilmiştir.